Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Bu ders videomuzda sizlerle birlikte bir anakartın hangi parçalardan oluştuğunu ve üzerinde hangi parçaların olduğunu şöyle bir göz atarak inceleyeceğiz sevgili dostlar. Telefon tamirinde anakart tamiri olmazsa olmazlardan bir tanesi sevgili dostlar ve haliyle bu parçaları tanımamız gerekiyor. Akabinde ise bunların sökümü, takımı ve montaj işlemleri var. Ve sırasıyla şöyle bir genel yapı itibariyle bahsedelim arkadaşlar. Bir cep telefonu anakartı çeşitli malzemelerden oluşmakta. Bu oluşan malzemelerin hepsine SMD komponentler denilmekte ve SMD'de yüzeye montajlanan parçalar demek arkadaşlar. Yüzeyimiz ise anakartın ta kendisi olmakta. Genel yapı itibariyle bir anakart bazen kare şeklinde, örnekte görelim. Şöyle telefonun ekranın üzerinden göstermek istedim bu sefer. Şöyle yapalım. Kimi şekilde bu şekilde, kimi durumda bu şekilde. Şu an elimizdeki yedek parça anakartlardan göstereyim. Kimi şekilde bu şekilde, ama genel yapı itibariyle üzerinde bulunan parçalar hepsinde aynı arkadaşlar. Hepsi bir araya geldiğinde bir anakartı oluşturmakta. Yine bir örnek daha gösterelim. Gördüğünüz gibi anakartın üzerinde bir şeyler var. Hiçbir şey bilmediğinizi farz ediyorum. Bilenlere sözüm yok. Bilenler için de illaki eklenecek bilgi ve deneyim haznenize eklenecek bir şeyler mutlaka vardır arkadaşlar. Şimdi anakart çeşitlerini şöyle bir bahsettikten sonra bu şekilde olanların, örnek veriyorum. Bu şekilde olan bir anakartın arkadaşlar telefonun üst kısmında kalıyor. Buradan da aşağıya ara filmler gidiyor arkadaşlar. Bir tarafta ekran filmi gider, bir tarafta ise ara film gider. Ve aşağıya ara film gittiğinde ise aşağıda da bizi karşılayan bu şekil anakartlarda bizi bir şarj boardu karşılamakta. Çeşitli şekillerde olabilir, çeşitli renklerde olabilir. Siyah, yeşil, mavi gibi renkleri var. Ama bunun dışında farklı bir renk yok arkadaşlar. Alt tarafta ise bahsettiğim üzere bu da bir minik anakart arkadaşlar. Şarj boardu diye geçmekte. Ve üzerinde de şarj soketini görmektesiniz. Mikro şarj soketini görüyorsunuz. Yani Samsung şarj soketi diye bahsettiğimiz mikro şarj soketini görmektesiniz sevgili dostlar. Yine deminki bahsettiğimiz gibi başka renkte anakartlar var. Samsung'larda örneğin kimi zaman siyah, kimi zaman ise mavi olarak gözükmekte. Anakartların üzerinde bizi karşılayan, ilk gözümüze çarpanlardan metal kafesler var arkadaşlar. Bu benim gösterdiğim anakarttan kimisinde şöyle açılmış, kimisinde ise hiç açılmamış kafesler var arkadaşlar. Koruma kafesidir. Aynı zamanda da statik elektriğe karşı koruma yaparlar arkadaşlar. Fazla detaya girmeden şu an genel yapıya bir girelim. Genel yapıdan da anakart üzerindeki parçaları tanıyalım. Sonrasında ise bu parçaların sökme, takma ve montaj işlemlerini tanıyacağız arkadaşlar. Şarj boardu ile giriş yapalım. Ekranınıza az önce gösterdiğim şarj boardumuzun mikroskop altındaki görüntüsünü incelemekteyiz. Bu görüntüde sevgili dostlar ilk gözümüze çarpan mikro şarj soketimiz oluyor arkadaşlar. Şarj soketimizin haricinde şöyle bir neler varmış göz atalım. Bir yüzeyinde hiçbir şey yok. Ve bazen iki yüzünde de bir şeyler olabilir arkadaşlar. Filmlerin takıldığı konnektörleri görmekteyiz. Çeşitli şekillerde olabilirler. İrili ufaklı, kelepçeli ve kelepçesiz şeklinde konnektörler olabilirler. Buralara dokunmatik filmleri, on filmleri, ara filmler ve çeşitli görevlerdeki parmak izi filmleri gibi filmler takılabilmektedir. Yine değişik bir şarj soketi örneği görelim. Değişik derken başka bir modelin şarj soketini örneği görelim. Bu sefer şöyle düşünelim. Şu anakartla şu anakart arasında aslında fark yok. Sol elimde tuttuğum anakartı buradan kesmişler. Bakın burada
yukarıdan aşağı bir kulağı var ve bağlantı. Buradan bu aradaki yine anakartın kendine ait bağlantısı üzerinden aşağıda bulunan şarj, hoparlör, mikrofon, titreşim, e, antenler vesaireler yukarıya bilgi göndermekle mükellefler sevgili dostlar. Aynı buradaki bilgi gönderme ise ara film dediğimiz filmler aracıyla yukarıya geçmekte. O ara filmleri de anakarta tutturmamıza yarayan, iletişimi sağlayan konnektörler var. Batarya filmi, ekran filmi konnektörü ve diğer konnektörler burada bulunmakta arkadaşlar. Şimdi artık ufak ufak detaylara şöyle bir girelim. Kimisini mikroskop altından, kimisi ise anakartın üzerinde telefon kameramıza tutarak göstereceğim sevgili dostlar. Pil tırnakları dediğimiz anakart üzerinde bulunan batarya konnektörünü görüyoruz. Bir burada bir de mikroskopta görelim olmazsa. Bir bu batarya konnektörünü şu anda görüyorsunuz. Önlü arkalı batarya. Konnektör demek arkadaşlar bağlantı gibi, fiş gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bize bağlantı sağlıyor. Yine değişik batarya konnektörü örneğini hemen görelim. İki değişik firmadan görelim. Genel yapı itibariyle batarya konnektörünü de tanımış olalım arkadaşlar. Şimdi batarya konnektörü eski modellerde pili takmalı. Şöyle yaklaşalım. Pili takmalı, pili sökülüp takılabilen, kapağını kolayca açılabilen eski tip batarya konnektörünü görüyorsunuz. Burada ise yeni tip genel anlamda az bir şey şekilleri fark etmekle birlikte şu kısımda tam olarak ucumuzun değdiği batarya konnektörünü görüyoruz arkadaşlar. Görmeye devam edelim. Mikroskop altından görelim aslında. Batarya konnektörünü görelim arkadaşlar. Pilimizi buraya takıyoruz. Batarya konnektörü dediğimiz olayımız bu şekilde. Diğer konnektörleri de yan tarafında göreceğiz. Yine ara film vesaire ekran filmi konnektörünü görmekteyiz. Şurada da parmak izi filminin, modülünün filminin konnektörünü görüyoruz. Ama genel yapı itibariyle içeride pinleri yani ayakları var. Ayakları anakarta montaj oluyor. Her birisi ayrı bir bağlantı ve hat arkadaşlar. Bunu gördük. Şimdi şarj soketimize geriye dönelim. Artık başımıza gelebilecek arızalarda ilk başta parçaların ne olduğunu tanımaya çalışalım. Şekil şemal itibariyle neye benzediklerini görelim arkadaşlar. Şöyle şarj soketimiz arkadaşlar. Kenarında 4 tane kasaya, daha doğrusu borda tutturmaya yarayan lehim ayakları var. Şurada da voltaj ve şase ve ara ayakları var arkadaşlar. Bunların detaylarına sonra gireceğiz. Parçaları şu anda tanımaya çalışıyoruz. Malzemeleri tanımaya çalışıyoruz. Hiçbir şey bilmediğini farz ediyorum. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz sevgili dostlar. Cımbızımızı da alalım. Elimizde çekelim kameranın altından. Ve parçaları görmeye başlayalım sevgili dostlar. Şebeke antenimizin takıldığı tamamı bütün anakartlarda bu şekilde olan anten konnektörü arkadaşlar. Anten dediğimizde, şebeke anteni dediğimizde veya ben size söylediğimizde şebeke anteni konnektörünü değiştirmen gerekiyor. Bunun ağzı burnu yamulmuş, ezilmiş olabilir. O zaman bunu değiştirmen gerekecek. İşte bu da şebeke anten konnektörü sevgili dostlar. Yanında ise bir adet anten örneği görüyoruz. Sarı metaller şeklinde. Bu şekilde gördüğünüz gerek anakartın üstünde gerek boardlar üzerinde görürseniz bunların hepsi anten arkadaşlar. Kimi yerde Wi-Fi'nin anteni olarak kullanılır. Buraya Wi-Fi bağlantısı geliyordur. Bu metal kısmı, üst kısmı kasaya bağlanıyor. Kasada da yine bunun karşılığı var. Bu karşılığı aracılığıyla kasaya yerleştirilmiş olan metalimsi filmler aracılığıyla size sinyal almayı sağlar arkadaşlar. Örneğin Wi-Fi çekmiyor, az çekiyor falan dediğinde Wi-Fi antenin yerini tespit ettiğinde ilerleyen videolarımızda ve sizin ustalığınız geliştikçe ilk bakacağınız yer anten arkadaşlar. Sinyalle alakalı şeylerde kafadan antene bakacaksınız. Sonra devamına gideceğiz. Yine küçücük bir entegre örneği görüyoruz. Şu bir entegre arkadaşlar. Madem şu an entegre gördük, entegre örnekleri inceleyelim.
Çeşitli şekillerde olabilir. Ortak noktaları sevgili dostlar. Kare, bakın bir entegre. Yine başka bir entegre görelim. Yine bir kare entegre. Şurada minik bir entegre. Alttan bacaklıdırlar. Bunlar bazıları da şurada gördüğünüz gibi yandan çıkış yapan bacakları olabilir arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde entegre görevlerini sonra söyleyeceğiz. Sadece entegre dediğimizde bakacağımız şeylerin şekli şemal itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Yine şurada bir entegre daha görelim. Bir de başka anakart üzerinden entegre örneği görelim. Yine bir entegre, Huawei entegre görüyoruz. Şöyle netleyelim. Entegre dediğimizde bu kare, irili ufaklı kare şeyleri, komponentleri. Bunların hepsine komponent diyoruz arkadaşlar. Ve assembly yani yüzeye montajlanan parçalar. Isıtarak işte bunlar da sıcak havalarla bunları sökeceğiz. Ve devam edelim. Entegreden sonra tekrar şarj boardumuza döndük. Minik minik yürüyelim. Genel yapı itibariyle tanımaya çalışacağız. Tanıyamadığımızı zaten tek tek nasıl sökülür takılırken şekli şemali itibariyle tanımış olacağız arkadaşlar. Bunların hepsini ezberleyeceğim diye kafanızı yormayın. Ben size tek tek ezberleteceğim. Ama entegre dediğimizde tanımaya çalışalım. Şurada kenarında çizgi olan mini kare ve iki bacaklı şeklinde gördüğümüz parçalar ise diyot arkadaşlar. Bunların görevlerini vesaireleri sonra tanıyacağız. Sadece biz şu anda ana omurga olarak göz atıyoruz. O şekilde de yani bir şeye baktığınızda bu entegre, ben bunu görmüştüm. Bu konnektör. Şimdi anakart üzerindeki parçalardan en çok bize lazım olan kondansatörleri görelim arkadaşlar. Görevlerinden dediğim gibi sonra bahsedecek. Kahverengi gördüklerimiz kondansatör, 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 kondansatör. Bunlar en çok anakartta bol miktarda gözüne çarpacak kondansatörler arkadaşlar. Şu gördüğünüzde bir entegre, bu da bir entegre, bu da bir entegre, bu da bir entegre. Tamam mıyız? Kondansatörleri gördük. Bobinleri tanıyalım arkadaşlar. Bobinlerle kondansatörler birbirlerine benzerler. İlk önce bobinleri anlamaya çalışalım. Bobin örneklerini size göstereyim. Farkını tanıyalım. Sonra yani bundan yine işleyeceğiz. Sadece genel yapı itibariyle anakarta baktığımızda bize lazım olacak en çok kullanılan malzemelerden parçaları tanımaya çalışacağız. Bak şöyle yapalım. Görüntüyü yine netleyelim. Kondansatörler bahsettiğimiz üzere bu sefer ekrandan göstereceğim. Kondansatör, kahverengi, açık koyu kahverengi vesaire olabilir. Bobinler ise gri renkte oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi irili ufaklı olabilir. Tamam mıyız? Veya siyah olabilir. Şurada gördükleriniz gibi. Bobinler de o şekilde arkadaşlar. Kondansatörle bobinin arasındaki fark görüntü olarak biri kahverengi, birisi gri arkadaşlar. Renk körü değilsem ben gri. Siz ne görüyorsanız o. O yüzden kondansatör gördük. Artık kahverengi gördüğümüz malzemelerin bir başka anakartlar görelim. Değişik firmanın anakartını ve modelini görelim. Ya şimdi gördün işte bak burada kondansatörlerin tamamını görüyorsun. Tamam mı? Şu da bir kondansatör. Bak açık renkli biraz. Şu gördüğünde bir kondansatör görüyorsun. Bunların her birinin ayrı ayrı özellikleri var, görevleri var arkadaşlar. Şimdi dirençlere geçelim arkadaşlar. Parçaları tanıyacağız. Daha detaylı anlatacağım zaten. Rahat olun. Sadece bu dirence benziyor. En azından benzetin. Yani neyin neye benzediğini tanıyalım arkadaşlar. Parmağımı çektim. Direnç. Tamam mı? Kondansatör gibi görünür veya bobin gibi görünür. Dirençle bobinin farkını daha sonra işleyeceğiz. Sadece dirençlerin genetik yapısı itibariyle bobinler biraz daha yüksektir. Gri renklidir. Dirençler için şöyle yan gösterelim. Biraz daha gelelim. Dirençlerimizi gösterelim sevgili dostlar da. Mikroskop altından tekrar gelelim. Şöyle yanlayalım. Zoom yapalım ve bobinlerde ve dirençlerde
Görüntüyü netleyelim. Netledik. Bak. Dirençlerin tam olarak getirdim. Alt kısmında beyaz bir katman var. Üstünde ise siyah bir katman var. İki katmanlı, dışı da üstten kaplamalı şekilde bir katman olarak düşünebilirsiniz. Direnç. Daha detaylı anlatacağım ama şu an bunu, yani bu siyahlıkta bobin de olduğu için şimdi uzaklaşalım tekrardan görüntümüzü. Yani direncin kenarını o şekilde göreceksin. Hemen bobin yakalayalım. Bobin. İşte bobin. Şimdi bununla deminki birbirine benziyor gördüğünüz gibi. Ama buradaki şurayı temizleyeyim bir. Dirençli bobinin farkını. Daha sonra çok karıştıracaksınız. O yüzden hafiften bir fikriniz olsun. Yıkadık. Ve şöyle bakalım. Bak. Demin dirençte ne vardı? Dikkat et. Altta bir beyaz katmanımız vardı. Doğru mu? Bunda ise geldim. Daha da zoom yapalım. Ayarlayalım şöyle bir. Tamam, net bir şekilde görebiliyoruz. Tutalım. Bir saniye. Dirençlerde ise şu gördüğünüz üst dirençlerde sadece şu yüzeyde vardı, hatırlarsınız. Alt tarafı komple beyazdı. Doğru mu? Bobinlerde ise bu ortadaki renk gri veya siyah olabilir. Aşağı kadar dört tarafında iner. Ortası beli, kuşak gibi dolalıdır arkadaşlar. Bobinle direncin farkını o şekilde. Direncin altı sade beyazdır. Tamam mıyız? Geldik. Uzaklaşalım. Genel yapısı itibariyle bilmeniz gerekenlerden sonra detaylandıracağız. Gördüğünüz gibi şurada ışığı da biraz daha kısalım. Yine antenleri görüyoruz. Tamam mıyız? Şimdi en çok bilmeniz gerekenlerden mikrofon arkadaşlar. Şu anda karşınızda duruyor. Sarı mikrofonu görüyoruz. Bu arka mikrofon arkadaşlar. Arka mikrofon derken şöyle söyleyeyim. Arka tarafın videosunu çekiyorsunuz. İşte arkadaki video seslerini almasını yarayan, aynı zamanda görüntülü görüşmede kullandığımız arka taraftaki kamerayı açtığımızda görüntüyle birlikte sesi alan mikrofon bu şekilde. Genel yapısı itibariyle bu şekilde, yuvarlak olanı var. Ama yeni nesillerin hemen hemen hepsi bu şekilde dikdörtgen. Bazen şu ses alış deliği altta olabilir arkadaşlar. O şekilde de bir farkı var sevgili dostlar. Devam edelim. Şöyle bir bakalım. Geliyorum. Size başka bir şey göstereceğim çünkü. Evet, değişik bir mikrofon örneği göstereyim. Değişik derken aynı. Bak. Burada da yine kare mikrofonu görüyorsun. Burada da Samsung'un kendi kullandığı mikrofonu. Deliği bu sefer ses alış deliği altta, gördün mü? Yani ufak tefek farklılık gösterir ama kareler mikrofon. Bu da alttan sesimizin karşıya gitmesini sağlayan mikrofon arkadaşlar. Kimi zaman board'da olur, şarj board'u üzerinde olur. Kimi zaman da şöyle burada alt tarafta anakartın alt kısmında. Karşıya sesin gitmiyorsa alt kısmında bulunan, bu mikrofonu sökülmüş bu arada. Olduğu yer şurası normalde. Bak şu üç şeyi görüyor musun? Bunun içinde bir kare mikrofon var, normalde sökülmüş. Biz söküyoruz tabii ki. Ses gitmediğinde Ahmet'ten alıp Mehmet'e takı veriyoruz. Hurdalardan alıp takabiliriz. Devam edelim. Mikrofonu da şöyle ufaktan göstermiş olalım. Sizi ilgilendiren yine kablolu kulaklık girişi. Bizi derken hepimizi ilgilendiriyor. Kablolu kulaklık girişi de işte telefonun anakartında veya şarj boardunda olabilir. Kablomuz buraya giriyor arkadaşlar. Böyle plastik bir apart. Genel yapısı itibariyle bu şekildirler. Tamam mı? Bir de mikroskopta görelim. Bir tarafı kavislidir. Yani çaprazdır. Şuradan aşağı iner. Kenarlarında da 6 tane veya 5 tane olabilir. Değişir. Lehim ayakları olur. O şekilde görüntü şekil şemalleri vardır. Değişik örneklerini göstereyim birkaç tane.
Yine başka bir mikrofon kablolu kulaklık girişi örneğini görüyoruz. Bak bunda 7 tane var mesela. Gördüğün gibi. Tamam mı? Bir de arka yüzeyinden görelim. Şekil şemal itibariyle bu gördüğünüzde bu sizin kablolu kulaklık girişiniz. Akabinde sensörü görüyoruz arkadaşlar. Yakınlık sensörü. Görüşme esnasında kulağımıza götürdüğümüzde ekranın yanmasını, sönmesini sağlayan sensör görüyoruz arkadaşlar. Bir tarafı düzdür, bir tarafı yuvarlaktır. Maksadı o ekranı yakıp söndürmeye yarar. Kulağımıza yaklaştırdığınızda ekranı söndürür, uzaklaştırdığında yakar işte. Görevi budur sadece. Yakınlık sensörünün şekilleri de yine başka bir tane görelim. Başka bir yakınlık sensörü görelim. Başka bir örnek. Demin dikey duruyordu. Bakın burada da yatay duran bir yakınlık sensörünü görüyoruz arkadaşlar. Gördün mü? Genel yapısı itibariyle sensörle böyle bir tarafı dar gözlü, bir tarafı yuvarlak gözlü. Dikey ve yuvarlak. Bu ışıklar bunlar. Buradan kızılötesi ışıkları gidiyor. Sağlı sollu karşıya lazer gibi gidiyor. Birbirini gördüğü an ekranı söndürüyor arkadaşlar. Tamam mıyız? Göremediğinde de yakıyor. Ya da tam tersi. O da firmanın bağlantısına göre değişir. Yani sensörü gördük ve sim yuvalarını görelim. Sim tepsimizi soktuğumuz anakartta bulunan sim yuvası şu metal kısım arkadaşlar. Mikroskop altında görelim. Hepsinde ufak tefek farklılık gösterir ama sim yuvasını soktuğunda orasının sim yuvası olduğunu anlayabilirsin. Zaten baka baka gözün alışacak. Başka bir tane örnek görelim sim yuvası. Yine bir sim yuvası. Başka bir sim yuvası daha görelim. Biraz neredesiniz? Bir anakartı alalım ve yine değişik bir sim yuvası. Değişik derken eski nesil bir sim yuvası görelim. Yani firma zevkine kalmış. Şu gördüğüm metal kısım sim yuvası, hafıza kartı yuvasını görüyorsun. Deminkinde ise geniş örnekte görelim. Burada da yatay olarak sim 1, sim 2 ve hafıza kartı okuma bölümü gözüküyor arkadaşlar. Tamam mıyız? Şu ortadaki hafıza kartı okuma. Detaylarına gireceğiz. Rahat olun. Sadece genel yapı itibariyle tek tek bunların sökmesini, takmasını göreceğiz, işleyeceğiz. Haliyle de parçaları tanımadan sökerken de tanıyacağız. Şimdi derken bundan sonraki derslerimizde tanıyacağız. Şimdi ise tekrar geriye dönüş yapalım. Ve yine bir Type-C şarj soketi görelim. Samsung'un. Bakın. Bunun ayakları altta gizli arkadaşlar. Şarj soketini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yine bir mikrofon örneği daha gördük. Ve kasadan anten örneği görüyoruz. Şunlar. Başka değişik olarak her şeyi bilmenize gerek yok. Belli başlı temel şeyleri bileceksiniz. Ötekileri yaparken, işlerken öğreneceksiniz. Öyle söyleyeyim. Bakalım. Sağlıklı bir anakartta, daha doğrusu müdahale edilmemiş bir anakartta kafesler bu şekilde kapalı olur arkadaşlar. Eğer müdahale edilmişse, şu an bizim buradaki örneğimizde gördüğümüz gibi açılmışsa burada bir çalışma yapılmış demektir arkadaşlar. Kafesi gördük. Şunu da görelim. Bu da bir anten arkadaşlar. Şöyle kare şeklinde. Artık şunlar da anten. Bakın şu metaller. Bunlar da işte power, ses açma kısmı gibi. Bazen kimi zaman antenli, kimi zaman butonlu olabilir. Şimdi de butonlu derken aklıma gelmişken göstereyim. Şunlar da buton arkadaşlar. Bu anakartta ses kısmı açma ve güç tuşunu dağıtmışlar. Buton olarak koymuşlar. Şöyle ses kısmı açma. Burada da power yani ateşleme güç tuşunu koymuşlar. Bunların yakından bir tanesini görelim. Yaparken de göreceğiz zaten de. Şöyle bir yapısı var arkadaşlar. Bu yapısında şöyle bunun buraya bastırdığında içine giriyor. Tamam bak çıt çıtlı düğme gibi. Basit bir yapısı var. Şunun içinde bulunan metali bu iki tarafa birleşti. Bakın burada var, burada var. Kasada buradan hatlar gidiyor. Şöyle diyelim. Şurada da bağlantı var. Bundan buna dokunduğu zaman örneğin ateşlemeyi sağlıyor. Bundan buna dokunduğunda yani
artı eksiği kısa devre yaptırarak görevini yapıyor. Öyle söyleyelim. Genel mantık itibariyle. Butonu gördük. Şimdi de bir tane flash ledini görelim. Flash led dediğimiz arkadaşlar kameranın flash'ından bahsediyoruz. Flash yanmıyor falan dediğinde eğer arka hatlarında, bağlantılarda bir sorun yoksa şu kısım flash arkadaşlar. Birkaç tane daha değişik flash örneği görelim. Flash led örneği görelim. Kendisi bir diyottur esasen. Tamam mıyız? Yani bir komponent aslında. O da arızalandığında yine bir başka flash örneği görelim. Bak burada da gördün mü? Genetik yapısı itibariyle böyle basit bir yapısı var. Basit gibi görünen kıymetli bir yapısı var arkadaşlar. Bakmaya devam ediyorum. Ve demin bobinleri görmüştük. Bir değişik de bobin daha örneği görelim. Bunları tanıyacağız arkadaşlar zamanla yapa yapa ve söke taka ben zaten göstereceğim. Tekrar tekrar izleyebiliriz. Bunlar da birer bobin arkadaşlar. Şurada da var. Net bir şekilde daha iyi göreceğiz. Bak bobinleri görüyor musun? Bobin, bobin, bobin. Biraz da yüksek. Bunun içinde dolalı sargı var yukarıya doğru. İki tarafı da tost gibi, hamburger gibi kapatılmış. Ortadaki et kısmını bobin teli olarak düşünebilirsin. Bobini de görelim. İlk başta bilmemiz gerekenler şimdilik bunlar yeterli. Ve sırasıyla zaten söke taka gideceğimiz için ve benim öğreteceğim bütün videolarımda şu ana kadar ve bundan sonraki öğreteceklerimdeki anlattıklarımı, uyguladıklarımı siz de yapmaya çalışırsanız ne yapacaksınız? Böylece el becerinizi ve de bu işle alakalı bilginizi artırabilirsiniz. Devam edelim. Size anakart üzerindeki parçalardan gösterebileceklerimizden değişik bir konnektör örneği daha görelim. Kelepçeli konnektör dediğimizde bunu göreceğiz arkadaşlar. Bu ve buna benzerlerini. Şekil şemaları değişebilir. Tamam mıyız? Ve dişili erkekli konnektörleri göreceğiz arkadaşlar. En çok bunlar sizi daha üst levele taşıyacak. Bunların her birisini basitten zora doğru ben size takmasını, sökmesini göstereceğim. Benim videoyu izledikten sonra sen de eline alacaksın veya karşında sürekli açık olacak. Neyi anlatıyorsam, örneğin şarj soketini anlatıyorsam onu başarıyla yapana kadar tekrar yapmaya çalışarak öğreneceksin kardeşim. Futbolcular bile günlerce antrenman yapıyor, saatlerce. Maça çıkıyor, bir tane gol atıyor değil mi? Biz de onu yapacağız. Ne kadar çok antrenman ve deneyim sizin için o kadar çok ekmek ve para kazanmak demek arkadaşlar. Tamamdır. Size anakart üzerinden bakalım. Bir şeyler daha gösterebiliyor muyuz? Tamam. Bu konuları bunlar tek tek işleyeceğimiz için tekrar yine öğreneceksiniz. Dediğim gibi antrenman şart arkadaşlar. Tembellik etmeyeceksin. Bu işi öğrenmek istiyorsan anlattıklarımı harfiyen uygulayıp detayına da dikkat ederek defalarca gerekirse bir tane bir şey öğrenene kadar 1000 tekrar yapmak zorundasın. Tamam mıyız? Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet arkadaşlar. Takipte kalmaya devam.